Merhaba. Gram altın analizlerine de başlıyoruz bu hafta. Geçen hafta bazı arkadaşlar sormuştu. Pazartesi başlayacağımın sözünü vermiştim. Pazar günü piyasalar kapalıyken, ortalık sakinken bir başlayalım istedim. Şimdi gram altın analizini yapmadan önce bir kere onsu ve dolar endeksinin mutlaka analizini yapmak gerekiyor. Sadece gram altının grafiğine bakarak teknik analiz yapmanın çok bir anlamı olmadığını belirteyim. Yani istenen sonuçları vermez. Sonuçta gram altın dediğimiz onsun grama bölünmesi ve dolar kuruyla çarpılmasıyla ortaya çıkan bir rakam. Arz ve talep dengesiyle oluşan bir fiyat değil. O yüzden bu iki enstrümanın ne yapacağını bilmemiz gerekiyor ki gram altında da kendimize hedefler, olası yönler belirleyebilelim. O yüzden şimdi öncelikle bir dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde yukarıda 96, 93, 96, 82 direncimiz vardı. FED kararları ile birlikte buradan bir satış geldi. Fakat Cuma günü FED başkanlarının yaptığı açıklamalarla bir dolarda hızlı bir yükseliş gördük. Cuma hatta saat 2 civarları başlayan çok güçlü bir yükseliş gördük. Şimdi bunun bir oturmasını bekleyeceğiz bir kere önümüzdeki hafta içinde. Şöyle düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde şurada bir aykırı mumumuz var. Bu da aşağıda 96.42, 96.33 seviyesini gösteriyor. Yani buradan gelen satışların buradan destek bulacak mı yoksa bunun altına inecek mi? 96.33'ün altında kapanışlar görecek miyiz? Hafta başında en azından bu bölgeleri bir kontrol etmemiz gerekecek. Dolar endeksindeki bu yükseliş ons altın fiyatlarını etkileyecektir. Şimdi bir de ons altına geçelim. Evet, ons altında da yukarıda benim takip ettiğim seviye 1815. Açıkçası 1815'in üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yukarıda 1815-1809 aralığı direnç, aşağıda da 1763-1758 aralığı destek olarak takip edeceğim. FED kararı ile birlikte buradan bir satış gelmişti. Bu da 1753'ten destek aldı. Fakat esas beni korkutan seviye 1747'nin altındaki kapanışlar. Çünkü bu sefer şöyle yapalım. 2020 yılından günümüze gelen bir destek bölgesi var. Orayı hedefler. Yani şuradaki 1747'nin kırılması aşağıda 1686 ve 1661 aralığını gündeme getirir. Burada da 1661 artık benim altında son alımlarımı yaptığım yer olur. 1661'in altındaki kapanışlar altından tamamıyla çıkmak gerektiğini düşünmeme sebep olur. Tabii şurada bir ara desteğimiz de var. Ona da bir bakalım. 1729 ve 1717. Şimdi önümüzdeki günlerde bu aralıkları hep birlikte ben bu teknik analiz videolarını devam ettireceğim gram altın içinde. Bu bölgeleri kontrol ederek artık gün içi kararlarımızı almaya çalışacağız. Peki dolar TL'de ne olur? Esas bize etkileyen bir diğer faktör de dolar TL. Hatta dolar TL'deki bu yükseliş gram altındaki şu yükselişin ana nedeni. Çünkü ons altın son dönemde yatay bir hareketteydi. Ons altın yataydayken dolar Türk lirasındaki bu yükselişle biz aslında yukarıya gittik. O yüzden dolar Türk lirası şu an bizim için en önemli konu olacak. Öncelikle şu Fibonacci kanal hareketine bir bakalım. Açıkçası ben şu kanal hareketinin şu bölgede artık son bulacağını, şu yükselişin burada son bulacağını ve buradan satışların gelebileceğini bekliyordum. Bu da işte 13.90 üstü, hatta kanalda videolarım da var. Korkutan bir bölgeye giriyoruz. Artık buradan bir şekilde geri dönmek zorundayız diye birçok kere video çektiğim bir seviyeydi. Fakat bu 13.90'ın da üstüne attık ve hatta bir üst kanala işte 17'lere doğru bir hareket başlattık. Yukarıda daha gideceği yer var mı? Bu kanaldan bakarsak eğer daha yerlerimiz mevcut. Yukarıda %161.8 seviyesi var mesela. Bu da önümüzdeki hafta
19.89'lara kadar, işte 20'lere kadar bir yol açar mı? Elbette ki açabilir. Ancak artık faiz indirimlerinin sonuna geldiğimizi düşünürsek eğer, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceğini düşünürsek, bu kanalın şu %127.2 seviyesi olan şu yeşil kanal çizgisi, bu hikayenin de artık sonuna geldiğimizi bana söylüyor. Ancak tabii siyasetin bu kadar çok etkili olduğu dolar Türk lirasında bunun nereye kadar gidebileceğini veya nereden döneceğini öngörmek mümkün değil. Sadece işte teknik analiz sayesinde olasılıkları konuşabiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gram altında da satışlar görme ihtimalimiz var. Eğer ki ons altın hele hele şu ara desteğini kırar, 1790'ın altına iner ve 1758-1763 aralığına doğru satışları getirirse, gram altında da artık yavaş yavaş sonlara geldiğimizi düşünebiliriz. Dolar Türk lirasındaki hareketleri de takip ederek. Şimdi pazartesi salı için hangi destek seviyelerimiz var? Bir son olarak onlara da bir bakalım. Pazartesi günü gün içinde takip edeceğim destek seviyeleri 935 ve 926 ilk destek bölgemiz. Onun altında önemli gördüğüm 902 ve 890 destekleri var. Bu destekleri takip ederek yukarıda da direncimizi de belirleyelim. Yukarıda da 996 ve 983 direnç bölgemiz var. Bu bölgede yatayda mı kalıyoruz yoksa destekler, dirençler kırılıp bir yön mü belirliyoruz? Pazartesi, salı bunları takip etmeye başlayacağız. Dediğim gibi sabah analizlerinde tekrar bu bölgeleri kontrol ederek o gün içinde hangi seviyeleri takip etmemiz gerektiğini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Gram altında da her sabah tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.